Evet, bişektomi kalıcı bir işlem mi? Tekrarlanması gerekir mi? Çekilişle burun ameliyatı tekrar gelir mi? Şimdi bu soruya ben değil hastalarımın yanıt vermesi daha doğru olur. Hastalarımı alta yorum yapmaya davet ediyorum. Koltuk altı botoksu yapıldıktan sonra terleme olmaması vücuda zarar verir mi? Burun ucu ameliyatı lokal anestezi ile mümkün mü? Dudak dolgusuyla gülerken oluşan asimetriyi de düzeltebilir miyiz? Herkese merhaba. Doktor Göksel. Evet, bugün sizden gelen soruları yanıtlıyoruz. Bayağı bir soru geldi. Hepsi bu kadar mı Brady? Sen eledin gibi. Evet, tamam. Bazı sorulara cevap vermemeyi tercih etmişiz. Kaçtığımızdan değil, sorular uygun değildi belki de, bilmiyorum. Bir tane çektim. İnşallah kolay sorudan başlarız. Yapmaktan en keyif aldığınız uygulama nedir? Ben burun ameliyatı yapmaktan çok keyif alıyorum. Sonrasını takip etmekten, yaptığınız işin nasıl değişime uğradığını gözlemekten, ondan sonra o cerrahi sırasında küçük küçük detaylarla uğraşmaktan acayip keyif alıyorum. Buna burun ameliyatı diyelim. Evet, sıradaki soru. Ameliyat sonrası her doktor burun masajı vermiyor. Yapılmaması süreci etkiler mi? Şimdi burun masajı dediğimiz şey aslında bu süreçte çok gerekli bir uygulama değil. Yani her burun ameliyatından sonra illa masaj yapın gibi bir öneriye aslında gerek yok. Ama bazı hastalar ameliyat sonrasında burunlarına dokunamıyorlar bile. Birincisi bu egzersiz amaçlı verilen bir şey. Yani burnunuza dokunun, cildinizi temizleyin. Elinizin bu parmak izi, girintisi, çıkıntısı zımpara gibi cildinizi temizliyor. Siz hiç farkında olmadan ameliyatsız burnunuza sürekli dokunuyorsunuz aslında. Kaşıntı hissi geliyor, dokunuyorsunuz, temizliyorsunuz, krem sürüyorsunuz falan filan. Ameliyat sonrasında özellikle bir özen gösterme dönemi oluyor. Burnunuza dokunmamak için çaba sarf ediyorsunuz. Onu kırmak için yaptığımız aslında bir zorlama bir. İkincisi, bazı ciltler fazla şişiyor, ödemleniyor, asimetrik ödemler oluyor. Sağ tarafa toplanıyor, sol tarafa toplanıyor. Onu da yönetmek için veriyoruz. Bazı durumlarda sağdan sola, soldan sağa, aşağıdan yukarıya özel masajlar verdiğimiz hastalar var. Bazı durumlarda eğri burun düzelttiğimiz hastalarda kemik ve kıkırdak eski şeklini almaya çalışmasın diye baskı masajı veriyoruz derken farklı nedenleri var. Süreci etkiler mi? Bazı durumlarda etkiler. Bazen hakikaten yapmakta yarar var. Ama standart bir burun cerrahisinde ortalama bir derinin iyileşmesini masaj değiştirmez. Burun ameliyatından kaç ay sonra gözlük takılabilir? 3 ay. Koruyucu cerrahi yapılmışsa 15 gün sonra taktırıyoruz yalnız. O yapılan işleme göre değişir. Çekilişle burun ameliyatı tekrar gelir mi? Valla çekilişle burun ameliyatı yapmıyoruz arkadaşlar. Orada yaptığımız çekiliş aslında piyango gibi bir şey değil. Yani canlı cerrahi yapacağımız hastalar için bir davetti. Ama aralarından tabii biz seçmek durumundayız. Çünkü yapacağımız tekniğe göre hasta seçiyoruz. Elimizde de bayağı bir bekleyen hasta oluştu. Bazen de dediğim gibi çoğu zaman aslında hastanede beraber çalıştığımız ekip arkadaşlarımızdan seçiyoruz canlı cerrahi adaylarını. Eğer olursa yeniden tabii duyuracağız. Olabilir, neden olmasın. Şimdi asistanımız Brady soruları yazmış. Instagram'dan gelen soruları. Sonra böyle kesmiş ince ince. Bir tanesini böyle kalınca kesmiş. Şimdi ben merak ettim bu kalın soru ne diye. Burun estetiği sonrası dövüş sporları yapılabilir mi? Çok tavsiye etmem. Burun ameliyatı öncesinde de burun açısından çok tavsiye etmem. Yani dövüş sporlarına karşı değilim. Tabii ki keyifle yapıyorsanız ne âlâ, ama burun her zaman risk altında dövüş sporlarında. Ameliyatsız burun da kırılabiliyor, ameliyatlı burun da kırılabilir. Ama şunu soruyorsanız ameliyattan sonra ne zaman tekrar dönebilirim bu tip sporlara diye, en az 3 ay dönmemenizi öneririm. 3 ay sonrasında hala risk var mı? Var, ama koruyucu takarak sporunuza devam edebilirsiniz. Dolgu mu yağ enjeksiyonu mu? Mantıklı bir soru. Çünkü ikisi de hacim kazandıran uygulamalar. Şimdi hastamız diyelim burun ameliyatı olacak. Genel anestezi altında uyuyacak. Kendi yağı da var göbek çevresinde. Niye yağ kullanmayayım? Çünkü yağın avantajları var. Bir kere kendi malzemeniz, yabancı malzeme değil. İkincisi kök hücreden zengin. Bir rejenerasyon yaratma olasılığı yüksek. Dolayısıyla yağ enjeksiyonu benim çok sevdiğim bir uygulama. Yağ enjeksiyonu sonrasında deri böyle pırıl pırıl görünüyor, hacim veriyor. Ancak yağın da dolgunun da tamamen kalmadığını biliyoruz. Yani yağ uyguladığınızda da bir kısmı gidiyor. Dolgu uygulamasında da bir kısmı gidiyor, kalıyor. Onun için benim tercihim genel anesteziye değecek bir durum var ise genel anestezi altında yağ enjeksiyonu uygulaması yapmayı tercih ederim. Ama bir dudak dolgusu, işte göz altındaki ışık dolgusu ya da işte yüzünüze hacim kazandıracak bir dolgu uygulaması ofis şartlarında çok kolay ve günümüzde kullandığımız dolgularda oldukça emniyetli. O yüzden eğer bir ameliyat gerekmiyorsa hastada, genel anestezi almayacaksa, hem de başka bir alanı travmatize edip yağ alıp da onu işlemden geçirmektense basitçe dolgu uygulaması daha mantıklı geliyor. Evet, bir sonraki soru. Hocam ortalama bir rinoplasti ameliyatı kaç saat sürmekte?
Vallahi doktordan doktora çok değişir. Hastadan hastaya çok değişir. İlk rinoplasti yapmaya başladığımda 1 saatte bitiriyordum ben ameliyatlarımı. Sonra bir ara uzadı. 3-3,5 saat gibi oldu. Şimdi en deneyimliyim dediğim dönemde 2-2,5 saat civarında. Evet, bişektomi kalıcı bir işlem mi? Tekrarlanması gerekir mi? Bişektomi kalıcı bir işlem. Çünkü oradaki yağ dokusunu çıkarıyorsunuz yanağın içindeki. Dolayısıyla o yağ dokusunun yeniden yerinde oluşma şansı yok. Kilo aldığınızda geri kalan yağ dokusunun genişlemesiyle belki bir negatif etki oluşturabilir ama bişektomi kalıcı bir işlemdir. Evet, ameliyatınızdan sonra şikayet olan hastalarınıza ilginiz nasıl? Objektif kendinizi değerlendirebilir misiniz? Şimdi kişinin kendini objektif değerlendirmesi çok subjektif bir konu. Çünkü ben kendimi objektif değerlendirdiğimi düşünebilirim ama objektif değerlendirmiyor olabilirim. Gelin bu soruya hastalarımız cevap versin. Çünkü ameliyat sonrasında onlarla ilgileniyoruz. Onlar benim ilgimin yeterli olup olmadığını kendileri karar versinler. Bu videonun altında yorum yapın sevgili hastalarım. Gerekli ilgiyi gösterebiliyor muyuz? Ben gösterdiğimi düşünüyorum. Her sorununuzda yanınızda olmaya gayret ediyorum. Onun için bu soruya ben değil hastalarımın yanıt vermesi daha doğru olur. Hastalarımı alta yorum yapmaya davet ediyorum. İlk ameliyat sonucunda bariz bir hata varsa 1 sene beklemeden 6. ayda ameliyat riskli mi? Çok bariz bir sorun varsa beklemenin bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. 6. ameliyat değil, 6. ay değil 1. ay sonrasında bile bariz bir sorun varsa giderilmeli diye düşünüyorum. Çok beklemenin bir anlamı yok. Bir de sorunun ne olduğuna bakar tabii ki. Bu hata mı? Siz hata diye değerlendiriyorsunuz ama bazen de gidişatın olması gereken şekli nedeniyle oluyor. Bazen mesela kemik törpüsü yapılan yerde elinize çıkıntı gelebiliyor. Bu oradaki kemik yapının iyileşme sırasında oluşturduğu bir tümsekten de kaynaklanabilir. 6. ayın sonrasında kendi kendine küçülebilir. Hatta 1 yıl sonra küçülebilir. Dolayısıyla doktorunuzun bu konudaki yönlendirmesini takip edin. Ameliyat olmak istemeyen hastaları burun dolgusu yapıyor musunuz? Burunları uygunsa yapıyoruz. Kapalı ile açık rinoplastinin uzun dönem sonucunda fark yoktur arkadaşlar. Bu sadece doktorun yaklaşımı, tekniği, bilgisi, deneyimi ve elinin alışkanlığıyla alakalı bir durumdur. İyileşmesinde, uzun döneminde fark oluşmaz. Şimdi bir kere küçük dil küçültme işlemi, bunu herkes anlamayacak. Niye adamın küçük dilini küçülttün diyecekler. Bu horlama için yaptığımız bir müdahale. Aslında basit bir müdahale. Her horlama hastasında yapılan bir işlem değil bu arada, onu söyleyeyim. Küçük diliniz hakikaten çok ciddi şekilde büyümüş, aşağı doğru sarkmış, nefes durması, horlama gibi sorunlara yol açıyorsa yapıyoruz. Tekrar büyüme olasılığı sizin kilo alıp almamanızla, alkol alıp almamanızla direkt orantılı. Kilo alırsanız yeniden dokular sarkıp tabii ki gevşeyebilirler, büyüyebilirler ama aynı kilonuzda kalırsanız küçük dil yeniden büyümez. Dolgulu buruna ameliyat yapılır mı? Yapılır. Ama burun ucunda dolgu sevmiyoruz. Burun ucu riskli bir bölge. Ameliyatını da sevmiyorum burun ucu dolgularının. Mümkün olduğu kadar burun sırtında dolgu yaptırmaya gayret etmekte yarar var. Hamileyken dolgu, botoks gibi işlemler yapılır mı? Bence yapılmaz. Burun ucu ameliyatı lokal anestezi ile mümkün mü? Bazı durumlarda mümkün. Yani lokal anestezi yıllarca tabii lokal anestezi daha çok ameliyat yapıyorduk eskiden. Genel anestezinin konforu, rahatlığı ve emniyeti lokal anestezinin yerine geçti şimdi. Ama lokal anestezide burun ucunda küçük müdahaleler için kullanılabilir, yaptığımız oluyor. Burun ip askı yöntemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz kliniğinizde yapıyor musunuz? Nadiren yapıyorum. Ama birçok burun sadece ip askı yöntemiyle düzelmeyeceği için mutlu etmeyecektir. O yüzden eğer ameliyatla düzeltmek daha uygun diyorsa doktorunuz, bence ip askısından kaçınmakta fayda var burunda. Kalın derili ve ucu top gibi olan burunlara ameliyattan önce bir tedavi uyguluyor musunuz? Bazen uyguluyoruz. Şimdi kalın derinin de kendi içinde tipleri var arkadaşlar. Her kalın deri aynı değil. Bazen derinin bu üst tabakası, dermis dediğimiz tabakası kalın. Onlarda cerrahi teknikle bir takım işler yapmak lazım. Bazen de yağlı tabakası çok kalın. Bu yağ bezleri, salgı bezleri çok büyük. Onları bazen ilaçlarla baskılayıp inceltmek gerekiyor. Ve bunu ameliyat sonrası değil, ameliyat öncesinde yapmak bazen daha mantıklı. Böyle çok aktif sivilceli hastalarda önce bir sağlam deri tedavisi yapıp öyle ameliyata almak daha iyi sonuç veriyor. Güzel soruydu bu arada. Koltuk altı botoksu yapıldıktan sonra terleme olmaması vücuda zarar verir mi? Vermez, çünkü vücudunuz başka yerlerden terlemeye devam ediyor. Hatta koltuk altından terlemediği için başka yerlerden daha fazla terliyor. Badem göz estetiğinde iz kalır mı? Her ameliyatta iz kalır arkadaşlar. Yani kapalı rinoplasti de ararsanız gene iz bulursunuz. Badem göz estetiğinde de ufak tefek izler kalacaktır. Doktorunuz bu izleri görünmeyen bölgelere, bir takım kırışıklıkların içine, olukların içine sakladığı için görünmüyor. Makyajla kapatıyorsunuz ama
Ararsanız her ameliyattan sonra bir iz kalıyor. Ameliyat sonrası lens takmak neden yasak? Aslında yasak değil. O ödemli dönemde 2. 3. gününde ameliyatın göz çevresinde şişlik oluyor. Lensi takıp çıkaramama gibi bir riskiniz var. Artı olarak lens solüsyonları, işte lensin kendi yaratacağı iritasyon o bölgedeki ödemi arttırabilir. Ama hiç ödemi oluşmamış, şişmemiş hastada lens taktırıyoruz. Herkes de yasak değil. Dudak dolgusuyla gülerken oluşan asimetriyi de düzeltebilir miyiz? Düzeltemeyiz. Çünkü dudak dolgusu o dinamik yapıyı ve kasın kasılmasını değişmiyor. Eğer sizin yüzünüzün bir tarafındaki kaslar bir tarafa daha çok çekiyorsa dudak dolgusu bunu düzeltmez. Gülerkenki asimetri kas kasılmasıyla dinamik bir sorun. Size gelen hasta çok doğal kalmak istediğinde bu mümkün mü? Dudak mesafesine de dikkat ediyor musunuz? Sadece dudak mesafesine değil bir sürü mesafeye dikkat ediyoruz. Yüzün genel olarak bütünlüğü benim için önemli. Bazı hastalar burun için geliyor. Bakıyoruz burnunda sorun yok senin, alnın geride diyoruz, çenen önde diyoruz, geride diyoruz. Onları düzeltiyoruz. Çünkü önemli olan denge. Yüzünüzde eğer bir denge varsa güzel görünürsünüz. Dengeli değilse güzel gözükmezsiniz. Bazen burun önde kalıyor mesela. Burnun kendi sorunundan kaynaklı değil, yüzün sorunundan kaynaklı. Tabii ki dudak mesafesine dikkat ediyoruz. Özellikle 40 yaş üstü rinoplasti hastalarımızda üst dudak mesafesi uzamış olma ihtimali olduğundan dolayı üst dudakta bir kısaltma, lip lift işlemi yapmamız gerekebiliyor. Evet, hiç beklemediğim bir performans gösterdim burayda. 15 dakikada bütün soruları bitirdim. Sen artık bu soruların arasından seçersin. Baştan da dediğim gibi ben soru cevap videosunu çok beğendim. İşim kolaylaştı. Hem de sizden gelen sorular bir çırpıda yanıtlanmış oldu. Eğer siz de beğendiyseniz aşağıya yorum yapmayı unutmayın. Yenilerini çekelim. Evet, kanalı takip etmeye devam edin. Bildirimlerinizi açın. Böylece yeni videolardan haberiniz olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.